Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan kadife bebek battaniyesi örgü desen anlatımıyla yine karşınızdayım. Modelimiz çok kolay ve çok güzel arkadaşlar. Bir iki günde rahatlıkla yapabilirsiniz. İki renkten oluşmakta. Dilerseniz renk sayınızı artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Hemen şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Ben küçük bir numune olarak çalıştım. Sizler dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Nasıl yapmanız gerektiğini de yine videomun içerisinde detaylarıyla anlatacağım. Kadife ipler kullanıyorum. Aynı renklerde çalışmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Dilediğiniz markalarda ve renklerde kullanabilirsiniz tabii ki. Tığ numaram 5 milim arkadaşlar. 5 milimetre bir tığ kullanıyorum. Şimdi dilerseniz kadife bebek battaniyemizin anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve zincir yapımıyla başlayalım. İlk kurulum zincirlerini fazla sıkı yapmadan başlayalım arkadaşlar. Yoksa modelimizin üst sıralarında kastırmalar meydana gelebilir. Olabildiğince gevşek bir şekilde zincirlerimizi hazırlayalım. Evet, zincirlerimi hazırladım. Zincir sayım 2 ve katları olmalı. Sizler de dilediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kadife ipten bebek battaniyeleri genellikle 90 çarpı 90 ya da 100 çarpı 100 ebatında yapılıyor. Bebek arabasında kullanmak isteyen arkadaşlarım ise 80 çarpı 80 yapabilirler. Buradaki uzunluk, yani zincirimizin uzunluğu bizim bebek battaniyemizin kenar uzunluğunu belirlemekte. Zincirinizi yaptıktan sonra metreyle ölçüp yeteri kadar uzunluğuna geldiğini düşünüyorsanız deseninizi yapmaya başlayın. Şimdi sırayla hemen ilk sıramıza başlayalım. Son zincirimden sonra ikinci zincirime batıyorum ve buradan bir ilmek çıkartıyorum. Yanındaki zincirden de bir ilmek çıkartıyorum ve şu an tığımda toplam 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım ve bıraktım. Son ilmek çıkarttığım zincirden ilmek çıkartıyorum. Yanındaki zincirden ilmek çıkartıyorum. Yine toplamda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Son ilmek çıkarttığım zincirden ilmek, yanındakinden 3 ilmek topluyorum. Bu şekilde ilk sıramın sonuna kadar 3 ilmek yaparak ilerleyeceğim. Oldukça kolay bir çalışma arkadaşlar. Yeni başlayanlar dahi rahatlıkla yapabilirler. Evet, sona kadar geldim. Şöyle göstereyim. Bakın, ilk sıramızı kurduk. Sol kenardayım. Sol kenarda da yine son yapmış olduğum ilmek gözünden zincirden ilmek çıkarttım. Son zincirimden ilmek çıkarttım. Burada sıramı bitirmiyorum. Buradaki en önemli püf noktası ve kuralımız, üzerine bir tane ilmek alıp son zincire tekrar batıyorum ve yarım trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Birinci sıram bitti. Bu sondaki kuralı yapmazsanız modeliniz bozulur arkadaşlar. Önemli olan bir nokta. Şimdi üst sıraya çıkarken bir zincir yapıp döndürüyorum. Ve yine ilk zincirden ilmeğimi çıkartıyorum. Yandan 3 ilmek olduğunda
Yine toplayarak sona kadar devam ediyorum. Hiçbir zorluğu yok. Dediğim gibi rahatlıkla yaparsınız. Yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiyem, benim gibi küçük bir parçada çalışıp ellerini alıştırdıktan sonra büyük bir çalışmaya başlamaları. Çünkü kenarlar önemli. Kenarları düzgün yapmazsak battaniyemiz yamulacaktır. Şimdi sona geldim. Sonda tekrar 3 tane ilmeğimi topluyorum ve kuralım yarım trabzan yapıyorum son zincirimin olduğu yere. İkinci sıramı da tamamladım. Burada farklı renge geçiş yapacağız. Başlayalım. Burada zincirimi sıkılaştırıyorum ve çevirdim. Şimdi diğer ipimle yine aynı şekilde ilk gözden ilmeğimi çıkartarak üçlü ilmek toplayarak aynı yöntemle devam ediyorum. Hiçbir değişiklik yok. Sona kadar ilerleyelim. Evet, sol kenara kadar devam ettim. Aynı şekilde. Şimdi sonu yine birlikte yapalım. İlmeklerimi çıkartıyorum. Son zincirimden de yine ilmeğimi çıkarttım. Üçlü ilmek topluyorum. Ve muhakkak yarım trabzanımı da bu son yere tekrar batarak yapıyorum. Ve sıram bitti. Tekrar bir zincir ve döndürdüm. İlk zincirden başlayarak ilmeklerimi çıkartarak yine üçlü ilmek toplayarak sona kadar devam ediyorum. Sonda sizlere bir üst sıraya çıkarken ip kesmeden ipi nasıl yukarı çıkartacağınızı da ipi nasıl yürüteceğinizi de anlatacağım. Bu şekilde artık desenimiz zaten kendisini tekrar etmekte. Şimdi sol kenara kadar devam edelim. Evet, sona kadar devam ettim. Şimdi sol kenarı da birlikte yapalım. Yine son zincirimden de ilmeğimi çıkartıyorum ve üçlü toplayarak sıramı bitirirken yarım trabzanımızı da muhakkak yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi 3 tane ilmeğim varken pembeyle devam edeceğim için onu da buraya alıyorum. Hepsini içinden çıkarttıktan sonra mavi ipimi bırakıp pembeyle devam ediyorum. Bir zincir ve çevirdim. İpimiz kenarda yürüyerek devam edecek. Şimdi ne yapıyorum? Yine ilk boşluktan başlayarak üçlü ilmeklerimle devam ediyorum. Her iki sırada renk değiştiriyoruz. Renk değiştirmenin de nasıl olduğunu yine sizlere göstermiş oldum. Bir sonraki sırada mavi ile yukarı çıkıp ilmeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar desenimiz bundan sonra devam ediyor. Dediğim gibi ikinci sırayı bitirdikten sonra mavi iple yukarı çıkacağız ve o şekilde devam edeceğiz. Kenarda iplerimiz kendiliğinden ilerleyecek. Daha sonra bir bebek battaniyesi kenarı yapmak isterseniz videomun sonuna size bırakacağım oynatma listesinden beğendiğiniz bir uygulamamı da bebek battaniye kenarı olarak devam edebilirsiniz. Bu kenarda kalan ipleri de nasıl temizleyeceğiz? Hemen onları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bebek battaniyenizi yaparken başlangıç renginizle bitiş renginizin aynı olması daha güzel bir görüntüye sebep olacaktır.
Burada bitirdikten sonra 2 sıra pembe yaptım ve bitirdim. Bitirdikten sonra ipimi kestim. Sizler burada her zaman daha fazla ip bırakarak kesin ki battaniyenizde açılmalar meydana gelmesin. Sonrasında bu ipleri nasıl temizliyorum? Hemen şöyle ilmeklerin içinden arkadaşlar ipimi yürütüyorum. Şöyle aradakilerden de alalım. Bu şekilde iplerimi yürüterek arada kaybediyorum. Bunu dediğim gibi daha uzun bırakırsanız battaniyeniz daha kullandıkça ömürlük olacaktır. Açılmalar yapmayacaktır. Bu şekilde ipimiz kaybolana kadar sizler de devam edin. İpinizi yürütün, temizleyin. Şöyle ben ipimi daha uzun bıraksaydım devam edecektim. Bunu gizlemeye, aralardan yürüterek açılmasını engellemek adına. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. Bu tür örgüleri seviyorsanız yine YouTube kanalımda farklı çalışmalarıma da göz atabilmek adına videomun sonuna sizler için bırakacağım kartlara göz atarsanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.